Savaş ve yaptırımlarla tekrar gündeme gelen oligarklar teker teker ölmeye başladı. Bir zamanlar Rusya'nın iplerini elinde tutan kesim, şimdi Putin'in boyunduruğu altında Rusya'yı yağmalayarak kazandıkları varlıklarının Batı tarafından yağmalanmasını izliyor. Gelin bakalım oligarklar nasıl oluştu ve işgalle birlikte hayatları nasıl değişti? İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Önce oligarşi nedir? Bunu cevaplayalım. Ülkeyi tepedeki 3-5 kişinin yönetmesi, tüm kaynaklara da sahip olması. Hükümetin de bu insanların yararına çalışması. Rusya'nın ne farkı var dünyanın geri kalanından o zaman diyorsanız cevabını bilmiyorum. Kelime kökeni oligarkes Yunanca'dan geliyor. Azınlığın yönetimi demek. Demokrasilerde yönetimi çok zengin azınlığın eline geçmesi halinde oligarşiye dönüşebiliyor. Sahip oldukları güç ve para her geçen gün artıyor. Çünkü bu yönde yasalar çıkarıyor, piyasaları manipüle ediyor, rekabeti önleyip tekelleşiyorlar. Rusya'ya oligarşi diyoruz. Peki ya Amerika? İfade özgürlüğü ve şeffaf seçimler olsa da lobicilik adı altında büyük firmaların ve elit grubun söz sahibi olduğunu, ortalama bir vatandaşın ne yasa çıkarmakta ne de uygulamakta etkisinin olmadığını da söyleyebiliriz. Oligarşi zengin azınlığın ülkeyi yönetmesi ise orada da %1'lik kesimin ülkedeki varlıkların yarısına sahip olduğunu hatırlatabiliriz. Dönelim Rusya'ya. Putin'in etrafındaki 500 kişi ülkenin %99'undan daha fazla varlık elinde bulunduruyor. Ve enteresan şekilde bu varlıkların da %50'den fazlası Rusya dışında tutuluyor. Yaptırımların neden oligarklara yapıldığına dair ışık tutabilir bu veriler. Nasıl oluştuklarını anlamak için biraz tarihe bakmakta fayda var. Sovyetler Birliği komünistti hatırlarsınız. Yani tüm ekonomi devletin kontrolünde. 1991'de yıkıldıklarında yeni bir sisteme geçilene kadar ortalık karıştı. Rusya o ana kadar tarihinde hiç demokrasiyi deneyimlememişti. Sovyetleri dağıtan ve modern Rusya'nın ilk lideri olan Boris Yeltsin, ekonomiyi hızla özelleştirmek istedi. Daha önce devletin elinde olan fabrikaların ve şirketlerin hisseleri vatandaşlara dağıtıldı. O karışıklık döneminin aslında bir fırsat olduğunu anlayan uyanıklar, elindeki hissenin ne demek olduğunu bile anlayamayan vatandaştan hisseleri yok pahasına topladı. Rusya finansal olarak çökmüştü ve bir kağıt parçasına sahip olmak yerine karınlarının doymasını tercih eden birçok insan vardı. Aynı şekilde Rusya'nın belki de en değerli madenlerini de hileli ihalelerle kaptığı az sayıda insan. Mesela Roman Abramovich. 13 milyara devlete geri sattığı Sibneft petrol şirketini sadece 120 milyon dolara almıştı. Bu yüzden Rusya için aynı zamanda kleptokrasi terimi de kullanılıyor. Paranın sadece azınlığın elinde toplanması değil, o azınlığın bir de ülkeyi soyup soğana çevirmesi. Oligarch is a term that most people didn't know 20 years ago. It's kind of come out of the Russian system, out of the Russian privatization program, and these are extremely rich people. Çok kısa sürede inanılmaz zenginleşen bu kişiler yeni sahip oldukları nüfuzla Boris Yeltsin'i kukla gibi kullandı. 2000'lerde Putin dönemine girildiğinde ise düzen yine değişiyordu. Yeltsin zamanında her oligark kendi borusunu öttürürken Putin seçildiğinde yolsuzluğu bitirip oligarkların gücünü limitleyeceğim sözünü vermişti. Ama oligarkların finansal gücü Putin'in baş edebileceğinden çok fazlaydı. Putin de onları bir araya getirip bir anlaşma yaptı. İşinizi elinizden almayacağım ama bana ve yönetime karışmayacaksınız. Rakip partilere bağış yapmayacaksınız, beni destekleyeceksiniz dedi. Çoğu oligark da bu anlaşmaya uydu. Bazıları karşı çıktı. Senin borun ötmez dedi. Sonuç olarak Putin onları ülkeden kovup fişlerini çekti. The Russian president has warned that the country's super rich are not above the law. The authorities have been getting tough with the oligarchs. En ünlü örneklerinden biri Mikhail Khodorkovsky. Yeltsin'in ekonomik danışmanlarından. 2003'te tutuklandı vergi suçundan. Ama Khodorkovsky'nin asıl suçu muhalefet partilerini desteklemekti. 90'lardaki oligarkların yerine Putin kendi adamlarını yerleştirmeyi ihmal etmedi. Yakın çevresini devlet ihaleleri, vergi indirimleri ve iş bağlantılarıyla ihya ederek gücünü sağlamlaştırdı. Gençliğinde birlikte judo yaptığı Arkady Rotenberg'e 7 milyar dolarlık altyapı ihalesi vermesi bunun örneklerinden. Böylelikle Putin'in yakın çemberindeki oligarklar ve dış çeperdeki oligarklar olmak üzere ülkede iki sınıf oligark düzeni oluştu.
Rusya Ukrayna'yı işgal edince batılı ülkeler bu iki sınıfa da yaptırım uyguladı. Oligarchs in London will have nowhere to All hide. of these measures will significantly harm Putin's ability to finance his war. Bu karşılaştıkları ilk yaptırım değil. 2014'teki Kırım ihlakında da yine oligarklara yaptırım gelmişti. Şimdi batılı bankalarda tuttukları paralara bile erişemiyorlar. İsviçre bankaları müşterilerine soru sormamakla meşhur. Onlar bile oligarklara sırt çevirdi. Bankalardaki paralar dışında özel jetlere, yatlara ve gayrimenkullere de el konuldu. Kendileri ve aileleri ABD'ye giriş yapamıyor. Yaptırımların görünürdeki amacı oligarkların hayatlarını olabildiğince zorlaştıralım ki onlar da Putin'e baskı yapsın ve savaşı bitirsin. Dış cepherdeki oligarklara da Putin'e karşı bir siyasi hareket oluştursunlar diye yaptırım yapılıyor. Peki yaptırımlar gerçekten oligarklara karşı işe yarıyor mu? Paralarını nerede tutuyor ve nasıl değerlendiriyorlar? Bunu öğrenebilirsek bu soruyu daha iyi yanıtlayabiliriz. Kompleks finansal işlemlerin ardından net cevaplar bulmak zor olsa da bilinen bir gerçek var ki o da oligarkların yıllardır Londra'yı para aklama makinesi olarak kullandığı. London has long been a playground for the wildly rich. We will continue working through our hit list of oligarchs, focusing on their houses, their yachts, and every aspect of their lives. We must tackle the oligarchs here and go after their money. İngiltere'de her yıl 100 milyar doların aklandığı tahmin ediliyor. Bunu da paravan şirketler kullanarak yapıyorlar. Parmak izleri kalmasın diye eldiven kullanmak gibi bir şey bu. Paravan şirketlerin sahipleri kağıt üstünde başkaları olduğundan yasal olarak oligarkların varlıklarını dondurmak zor. Daha da derine inmek isteyenler tek paravan da kullanmıyor. Bir sürü şirket açıp matruşka bebekleri gibi bir düzen kuruyor. Offshore hesapları açmak çok kolay bildiğiniz gibi. Rus oligark parasını bu hesaptan İngiltere'deki paravan şirkete aktarıyor. Sonraki adımda katmanlama yöntemiyle para bir hesaptan diğerine transfer edilip kaynağının bulunması zorlaştırılıyor. O paralarla gayrimenkul, araç, yat, sanat eserleri alınıyor. En sonunda da pahalı avukat ordusuyla sizi incelemeye çalışan gazetecileri sindirdiklerinde işlem tamamlanıyor. Londra'nın seçilme sebebi hem finansal bir merkez olması hem de regülasyon ve denetimlerin gevşekliğiyle otoritelerin kleptokrasiye göz yumması. Batı dünyasının yaptırımları sonrası gözler Rus oligarklara çevrilmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasından bu yana Rus oligarklar peş peşe hayatını kaybetmeye başladı. Another Russian oligarch has mysteriously died. Son 3 ayda 8 Rus oligark gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. All we know is that two former Russian gas executives and members of their families died in two separate countries within 24 hours. Peki bu oligarklar neden ve nasıl ölmeye başladı? Savaş başladıktan sonra 15 oligark yaşamını yitirdi. 15'ten 5'i Rusya'nın devlete ait enerji şirketi Gazprom'da çalışıyordu. 4'ü de diğer enerji şirketlerinin patronlarıydı. Ölüm nedenleri şüpheli. İntiharlar, kazalar ve faili meçhul cinayetler. Ölenlerin Putin'i eleştiren tondaki savaş karşıtı açıklamaları daha da şüpheli hale getiriyor tabii olayı. Putin'i eleştirmenin ömrü kısalttığını 2014'ten bu yana ölen 38 yüksek profilli Rus muhaliften öğrenememiş olmalılar. Savaş, yaptırım ve şüpheli ölümler oligarkların konforunu epey kaçırmışa benziyor. Sizce halkın kaynaklarını çalanlar için etme bulma dünyası mı yoksa iş hayatının olağan zorlukları mı bunlar? Savaş ve yaptırımlarla tekrar gündeme gelen oligarklar teker teker ölmeye başladı. Bir zamanlar Rusya'nın iplerini elinde tutan